Bu video rahatsız edici görüntüler ve bilgiler içerebilir. İzleyicilerden özellikle hassas olanların dikkatli olmaları tavsiye edilir. İçerik yalnızca bilgilendirme amacı taşımaktadır. Henüz abone olmadıysanız kanalıma abone olmayı, videoyu beğenmeyi ve paylaşmayı unutmayın. Crime Stalker. Sarsıcı olaylar. Bu videoda size Japonya televizyon tarihinin en rahatsız edici programlarından birini anlatacağım. Çok az insanın bildiği ama bir o kadar şaşırtıcı bu hikaye, Nasubi lakabıyla bilinen Tomaki Hamatoya'nın hayatta kalma mücadelesine dayanıyor. Nasubi, Japonca'da patlıcan anlamına gelir. Bu takma ad, Tomaki Hamatoya'nın 30 santimetre uzunluğundaki yüzünün Japon patlıcanına benzemesi nedeniyle verilmiştir. 3 Ağustos 1975 doğumlu Tomoaki Hamatsu, namı diğer Nasubi, 1998 yılında Susumu Denpa Shonen programına seçildiğinde hayatının sonraki 15 ayını bir apartman dairesinde çıplak ve izole bir şekilde geçireceğini, ayrıca çektiği çilenin 20 milyon kişiye canlı olarak yayınlanacağını bilmiyordu. Her şey Ocak 1998'de başladı. Televizyon dünyasına girmek isteyen 20'li yaşlarındaki amatör erkek komedyenler Tokyo'da bir seçme ofisinde toplandılar. Yapımcı Toshio Tsui onlara bu seçmelerde tek ihtiyaçlarının şans olduğunu söyledi. Ancak hiçbiri seçmelerin amacı hakkında en ufak bir fikre sahip değildi. Üzerinde büyük bir soru işareti olan bir kutudan kart seçmeleri istendi. Şanslı kişi Nasubi takma adıyla bilinen Tomaki Hamatsu'ydu. 22 yaşındaki Nasubi, lise sonrası komedyenlik hayaliyle Tokyo'ya taşınmıştı. Bu programın hayatını değiştireceğini düşünüyordu. Ancak neyle karşılaşacağını bilmiyordu. Seçmelerin hemen ardından gözleri bağlanarak bir arabaya bindirildi ve nereye götürüldüğünü bilmeden küçük bir apartman dairesine getirildi. Bu aslında bir hayatta kalma reality şovu olan Susumu Denpa Shonen adlı bir programdı. Bu programda genç erkeklerin absürt ve zorlu hayatta kalma görevleriyle eğlence sektöründe başarıya ulaşmaya çalışması hedefleniyordu. Nasubi'nin gözleri açıldığında içinde bir masa, minder, dergilerle dolu bir raf ve onu sürekli kaydeden bir kamera bulunan bir odadaydı. Yapımcılar, ona hayatta kalması için yiyecek ve kıyafet dahil her şeyi dergilerdeki çekilişlerle kazanması gerektiğini söylediler. Yarışmanın hedefi kazandığı ödüllerin toplam değerinin 1 milyon yene ulaşmasıydı. Ancak bu süre boyunca dış dünyadan tamamen izole kalacaktı. Yapımcıların dışında kimseyle iletişim kuramayacak ve dışarı çıkamayacaktı. Nasubi ilk günlerde şoktaydı. Çırılçıplak bir halde yemek ve giysi gibi en temel ihtiyaçlardan yoksundu. Günlerini dergilere bakarak çekilişlere katılmak için kartpostal yazmakla geçiriyordu. Haftalar sonra kazandığı ilk ödül bir kutu meyve suyuydu. Ardından 5 kilogram pirinç kazandı. Ancak bir sorun vardı. Pirinçleri pişirmek için tenceresi yoktu. Bu nedenle farklı yöntemler geliştirerek yiyeceğini hazırlamaya çalıştı. İlk olarak pirinci çiğ olarak tüketmeyi denedi ama bu oldukça zordu. Ardından boş meyve suyu kaplarından birini kullandı. Kabın içine biraz pirinç ve su koyarak bir gece bekletti. Ancak bu yöntemde istediği sonucu vermedi. Bunun üzerine odasındaki gaz ocağını kullanmaya karar verdi. Meyve suyu kabını ocağın yakınında bekleterek pirinci yavaş yavaş pişirmeyi başardı. Bu süreç yaklaşık 3 saat sürdü ve sonunda yarı pişmiş bir pirinç lapası elde etti. Yemek çubuğu olmadığı için kalemleri yemek çubuğu olarak kullandı. Tüm bu zorluklara rağmen yiyeceği hazırlayabildiği için büyük bir mutluluk duydu. Bu izolasyon ve belirsizlik Nasubi'nin psikolojisini derinden etkilemeye başladı. Başlarda zamanını doldurmak için yaratıcı yollar arayan Nasubi giderek daha garip davranışlar sergilemeye başladı. Yalnızlık ve iletişim eksikliği onu kendi kendine konuşmaya ve hayali bir arkadaş yaratmaya itti. Çekilişlerden kazandığı bir peluş oyuncağa Sensei diye hitap ederek onunla konuşmaya başladı. İlk 2 hafta boyunca Nasubi çoğunlukla kendisine verilen bir günlüğe yazı yazarak, radyo dinleyerek ve amuda kalkmayı öğrenmeye çalışarak vakit geçirdi. Tüm bunlar olurken birinin onunla iletişime geçmesini ve bir şeyler kazandığını haber vermesini bekliyordu. Ancak bu süreçte giderek daha yalnız hissetmeye başladı. Bir süre sonra gerçeklik algısı bozulmaya başladı. Haftalarca yalnızca sessizlikle baş başa kalmak Nasubi'yi gülme krizlerine ya da ağlama nöbetlerine sürükledi.
Odadaki hiçbir şeyin değişmemesi ve dış dünyadan tamamen kopuk olması onun zaman kavramını da kaybetmesine yol açtı. Geceleri sık sık uyanıp kartpostal yazmaya devam ediyor ve uyku düzenini kaybediyordu. Bu süreçte Nasubi'nin yaşadığı en zor anlardan biri yapımcıların onunla alay etmek için bir kurye gönderdiği zamandı. Açlıktan ölmek üzere olan Nasubi, kapıya gelen yemek teslimatı karşısında büyük bir heyecan duydu. Ancak kurye yemeği teslim etmeden önce ondan para istedi. Parası olmadığını söyleyen Nasubi'nin karşısında kurye, siparişin yanlış adrese geldiğini belirterek yemeği geri götürdü. Bu olay Nasubi'yi derin bir hayal kırıklığına sürükledi ve yalnızlık hissini daha da yoğunlaştırdı. Fiziksel yoksunluklar da psikolojisini derinden etkiledi. Açlık yalnızca bedensel bir deneyim olmaktan çıkıp zihinsel bir işkenceye dönüştü. Çekilişlerden kazandığı köpek mamasını yemek zorunda kaldığı anlar onun için hem fiziksel hem de duygusal bir çöküş anlamına geliyordu. Bu tür anlar Nasubi'nin insan onurunun sınırlarını sorgulamasına neden oldu. Nasubi'nin bilmeden katlandığı bu psikolojik işkence, Japon televizyon tarihinin en tartışmalı olaylarından biri haline geldi. Bazı izleyiciler bu gösteriyi sadist bir keyifle takip ederken, diğerleri onun yaşadıklarının gerçekliğine inanmakta zorluk çekiyordu. Ancak canlı yayın bu gerçekliği kesin olarak gözler önüne serdi. İzlenme oranları arttıkça Nasubi'nin izolasyonu ve yalnızlığı ulusal bir eğlence malzemesi haline geldi. Tüm bu süreç boyunca kameraların her hareketini kaydetmesi, farkında olmasa da sürekli izlenme hissinin yol açabileceği bir psikolojik baskı yarattı. Bilinçaltında bu durum, mahremiyetin tamamen yok olmasıyla bir nesneye indirgenmiş hissetmesine sebep oldu. Nasubi, yaşadıklarının her hafta milyonlarca izleyiciye canlı yayınlandığını bilmiyordu. Yapımcılar görüntülerin yalnızca belgesel amacıyla kullanılacağını söylemişti. Ancak bu büyük bir yalandı. Yaşadığı her an Japon televizyonunda yayınlanıyordu. Nasubi çekilişlerden işe yarar ve yaramaz birçok ödül kazandı. PlayStation ve birkaç oyun, siyah bir kadın iç çamaşırı, araba lastikleri, sinema biletleri, dev bir çadır ve sinyal olmadığı için çalıştıramadığı bir televizyon ve dışarıda kullanamayacağı bir bisiklet, ancak diş fırçası ve macun gibi nadir kazandığı kullanışlı eşyalar ona moral kaynağı oldu. Her hafta milyonlarca kişi onu izlerken Nasubi'nin bundan tamamen habersiz olması bu hikayeyi daha trajik bir hale getiriyordu. 335 gün süren izolasyonun ardından Nasubi 1 milyon yen hedefine ulaştı. Yapımcılar gelip kazandığını ve kutlamak için onu Güney Kore'ye götüreceklerini söylediler. Nasubi kıyafetlerini giydi ve Kore'ye doğru yola çıktı. Kore'de özgürlüğün ve lüks yaşamın tadını çıkardı. Lüks yemekler yiyerek açlığının acısını hafifletmeye çalıştı ve bir eğlence parkında keyifli bir gün geçirdi. Fakat bu yeni hayat fazla uzun sürmedi. Yapımcılar Nasubi'yi bir kez daha Kore'de bir otel odasına götürdüler. Oda bir yılını geçirdiği dairelerin neredeyse aynısıydı. Kıyafetlerini çıkarması istendi ve bu kez Japonya'ya dönüş biletini çekilişle kazanması gerektiği söylendi. Nasubi bu duruma karşı çıktı ancak yapımcılar onu ikna etmeyi başardı. Üstelik bu kez yabancı dilde çekilişlere katılma gibi ek zorluklar da vardı. Çekiliş konusunda profesyonel hale gelen Nasubi, ekonomi sınıfı bilet kazanmayı başardı. Ancak yapımcılar kuralları değiştirerek onu 1. sınıf bilet kazanmaya zorladılar. Zorlu geçen 4 ayın ardından Nasubi, nihayet 1. sınıf bilet kazanarak Japonya'ya dönüş hakkını elde etti. Olayın en rahatsız edici final bölümüydü. 28 Mart 1999 tarihinde Japonya'ya geri döndüğünde tıpkı diğer dairelere benzeyen bir daireye yerleştirildi. Umutsuzluk içinde olan Nasubi artık tepki bile veremeyecek bir hale gelmişti. Dairenin stüdyonun ortasında olduğu ortaya çıktı. Etrafta çılgınca tezahürat yapan yüzlerce seyirci vardı ve tebrikler kazandınız diye bağıran 2 spiker ona doğru koştu. Nasubi kendine doğru tuttuğu minder dışında tamamen çıplak ve dehşete düşmüş bir halde görünüyordu. Son 15 aydır bildiğini sandığı her şey yalandı ve şimdi gerçekten de ne olduğunu algılayamıyordu.
Nasubi toplamda 15 ayını bir apartman dairesinde tek başına çıplak çok az yiyecek ve kendini meşgul edecek, neredeyse hiçbir şey olmadan geçirmişti tüm bunların üzerine. Bir de her anının canlı canlı izlendiğini bilmesi onun için oldukça yıkıcı idi. Nasubi'nin hikayesi, televizyon eğlencesinin ahlaki sınırlarını sorgulatan bir deneyimdir. Bir insanın mahremiyetinin ve ruh sağlığının bu kadar acımasızca feda edilmesi şu soruyu gün yüzüne çıkarıyor. Eğlence, bu kadar ileri gitmeli mi? Nasubi, normal hayata uyum sağlamada önemli zorluklarla karşılaştı. Yalnızlık, yoksunluk ve topluma maruz kalmanın psikolojik sonuçlarıyla mücadele ederken normal hızda konuşabilmesi birkaç yılını aldı ve kıyafetlerin teninde rahatsızlık hissi yaratmaması için bir yıl geçmesi gerekti. Program yapımcısı bugün bile ona yaptıklarından dolayı asla pişmanlık duymuyor. Tüm bu zorluklara rağmen Nasubi komedi ve oyunculuk kariyerine adım atarak yeni bir hayat kurmayı başardı. Zamanının çoğunu yardım projelerine katılarak geçirdi ve 2011 yılında memleketi Fukushima'nın yeniden inşa sürecine katkıda bulunarak farkındalık yaratmaya çalıştı. Farkındalık yaratma çabalarından biri de Everest Dağı'na tırmanmaktı. Bu olay, eğlencenin etik sınırları ve başkalarının acılarından zevk alma konularında derin sorular ortaya çıkardı. Dünyada insan haklarının bu denli ihlal edildiği başka bir yarışma var mı? Siz Nasubi'nin yerinde olsaydınız böyle bir durum karşısında ne yapardınız? Yorumlarınızda düşüncelerinizi belirtirseniz sevinirim.